Merhaba arkadaşlar, Ören Hanım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size kız çocuklarımız için harika bir çanta modeli anlatacağım. Çok kolay, çok güzel. Kesinlikle tavsiye ederim arkadaşlar. Bir günde örebilirsiniz. İp olarak Kartopu Baby One kullanacağım. 100 gram, 250 metre gördüğünüz gibi. Tığ olarak ise şöyle göstereyim. 4 numara 2.50 milimetrelik tulip tığla öreceğim. Evet, kaç yaş olur diye sorarsanız arkadaşlar 3-4 yaş aralığındaki kızlarımız için olur. Ama daha küçük yapmak isterseniz yorum kısmına yazın. Ya da daha büyük yapmak isterseniz yorum kısmına yazın, size yardımcı olurum inşallah. Evet, şöyle ipimi kenara alıp hadi bakalım başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. 4 tane zincir çekelim. 1, 2, 3, 4. İlk yaptığım zincire başına dolamadan batıyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Tığıma doladım. Bu oluşan halkanın içine bir dolayıp 2 defa da çektiğim trabzan yapıyorum. Tığıma doladım. Aynı yuvaya bir trabzan daha yapıyorum. Evet, baştaki zincirle birlikte toplamda 7 tane trabzan yapalım. 7'ye tamamlayalım. Yarım daire yapacağız. Ön ve arka parçamızı yarım daire yapacağız. O şekilde ayarlayacağız. 3, 6, 7 tane olmuş gördüğünüz gibi. 3 zincir çekiyorum. Çeviriyorum. Tığıma doladım. Hemen ilk trabzanın tepesine trabzan yapıyorum. Zincirle birlikte 2 tane olmuş oldu. Tığıma doladım. Sıradaki trabzana geçiyorum. 1. Aynı yere ikinci trabzanımı yapıyorum. Tığıma doladım. Sıradaki trabzanın tepesine trabzan. Aynı yere ikinciyi yapıyorum. Her trabzanın tepesine 2 trabzan yaparak ilerliyoruz. Evet, sıradakine 1. Aynı yere 2. Sıradakine 1. Aynı yere 2. Son zincirime geldim. 1. Aynı yere ikinci trabzanımı yapıyorum. 1, 2, 3 zincir çektim. Şöyle göstereyim. İkinci sıramızda tamamlamış olduk. Toplamda 14 tane trabzanımız oldu. Çevirdim. Bir zincir daha çekiyorum. 4 zincir çektim. Tığıma doladım. İlk trabzanı atlıyorum. İkinciye trabzan yapıyorum. Bu şekilde. Bir zincir tığıma doladım. Hemen sıradaki trabzanın tepesine trabzan. Bir zincir, sıradakine trabzan. Aralarda bir zincir çekiyoruz. Her bir trabzana bir trabzan batıyoruz. Bir zincir, sıradakine trabzan. Bir zincir, sıradaki trabzanıma trabzan. Bir zincir. Evet, bu şekilde sıranın sonuna kadar ilerleyelim. Evet, 3. sıranın sonuna yaklaştım. Şöyle bir zincir çekiyorum. Tığıma doladım. Sonra zincirimin tepesi kaldı. Onun tepesine de trabzanımı yapmayı unutmuyorum. Bu şekilde. 1, 2, 3 zincir çektim. Çevirdim. 4. sıraya geçtik. Tığıma doladım. Hemen bu zincir boşluğuna 2 tane trabzan yapıyorum. Bir dolayıp 2 defa da çektiğim 2 tane trabzan. Tığıma doladım. Sıradaki zincir boşluğuna 2 trabzan. 1, 2. Trabzanların tepesine batmıyoruz. Zincir yuvasına batarak trabzan yapıyoruz. Tığıma doladım. Sıradaki zincir yuvasına 2 trabzan. Doladım. Sıradakine trabzan. 1. Aynı yere 2. Her yuvaya 2 trabzan yaparak sıranın sonuna kadar ilerleyelim. Evet, sıranın sonuna yaklaştım. Son yuvam kaldı. Zincir yuvam. Ona 2 trabzan yapıyorum. Tığıma doladım. Sonra zincirin tepesine de kenardaki zincirin tepesine de bir trabzan yapıyorum. Evet, 4. sıramızı tamamlamış olduk. Şimdi bir zincir çektim, çevirdim. Tığıma doladım. Hemen ilk trabzanın tepesine batıyorum. İlmeği alıyorum, dolayıp tek seferde çektiğim çakma sık iğne.
Tığıma doladım. Sıradaki trabzana batıyorum. İlmeği aldım. Dolayıp tek seferde çektiğim çakma sık iğne. Evet, bu sırada her bir trabzana bir tane çakma sık iğne yapıyoruz. Tığıma doladım. Sıradaki trabzana batıyorum. İlmeği aldım. Dolayıp tek seferde çekiyorum. Bu şekilde çakma sık iğneler yaparak ilerliyorum. Her birine bir batıyorum. Böyle çok sıkı tutmuyorum elimi. Kasmasın. Evet. Sıranın sonuna kadar ilerleyelim. Bu şekilde. Evet, sıranın sonuna yaklaştım. Son bir tane zincirim kaldı. Ona da çakma sık iğnemi yapıyorum. Evet, şekli bu arkadaşlar. Şimdi 1 2 3 zincir çektim, çevirdim. Tığıma doladım. Bu sırada da kutucuk yapacağız ama şöyle bakın. Hemen ilkine değil ikinciye batarak trabzan yapıyorum. Bir zincir çektim. Sıradaki çakma sık iğneye trabzan yapıyorum. Bir zincir, sıradaki çakma sık iğneye trabzan. Bir zincir, bir trabzan şeklinde ilerliyoruz. Her birine de bir batıyoruz. Bu şekilde. Bir zincir, sıradaki çakma sık iğneye trabzan. Bir zincir, sıradakine trabzan. Evet, bu şekilde sıranın sonuna kadar ilerleyelim. Evet, sıranın sonuna yaklaştım. Bakın son bir tane kaldı. Hiç zincir çekmeden sonucun tepesine de trabzanımı yapıyorum. 1 2 3 zincir çevirdim. Tığıma doladım. Hemen sıradaki trabzanın tepesine trabzan yapıyorum. Tığıma doladım. Buradaki zincirin yuvasına, zincir yuvasına yani boşluğuna 2 trabzan. 1 2. Burada yaptığımız işlemin aynısı arkadaşlar. Tığıma doladım. Sıradaki zincir yuvasına 2 trabzan. 1 2. Sıradaki zincir yuvasına 2 trabzan. 1 2. Sıradaki yuvaya 2 trabzan. 1 2. Sıradakine 2 trabzan. 1 2. Evet, bu şekilde her yuvaya 2 trabzan yaparak sıranın sonuna kadar ilerleyelim. Evet, her yuvaya 2 trabzan yaparak devam ettim. Sıranın sonundayım. Şöyle bakın, burada 2 trabzanım var. Hemen sıradakine trabzan, son zincirimin tepesine trabzan. Evet, kaçıncı sırayı tamamladık? 1 2 3 4 5 6 7. sırayı tamamladık. 3 zincir çekiyorum, çeviriyorum. Tığıma doladım. Hemen ilk trabzan değil ikinciye trabzan yapıyorum. Tığıma doladım. Burada bakın aynı yuvaya 2 trabzan yapmıştık. Şöyle zincir yuvasına 2 trabzan yapmıştık. Bu 2 trabzanın ortasına bakın bu şekilde girerek 4 tane trabzan yapıyorum. 1 2 şöyle göstereyim. 3 4 4 trabzan yaptıktan sonra sıradaki bakın bu yuvaya 2 trabzan yapmışım. Tam ortasına girerek sık iğne yapıyorum. Başına dolamadan batıyorum. Tığıma doladım. Sıradaki bakın bu yuvaya 2 trabzan yapmışım. 2 trabzan arasına girerek 4 tane trabzan yapıyorum. 1 2 3 ve 4. Sıradaki bakın bu yuvaya 2 trabzan yapmışım. Ortasına batarak sık iğne yapıyorum. Tığıma doladım. Sıradaki o 2 trabzan battığım 2 trabzanın ortasına girerek buraya değil bu yuvanın içine batmışım. Gördüğünüz gibi 2 trabzanım var. Ortasına 4 trabzan. 1 2 3 4. Sıradakine girip başına dolamadan batıyorum. Tığıma doladım. Sıradakine 4 trabzan yapıyorum.
sıradaki yuvaya başına dolamadan batıyorum. Evet, bu sıramız bu şekilde ilerliyor. Sıranın sonuna kadar gelelim. Evet, sıranın sonuna yaklaştım. Tığıma doladım. Şöyle bakın, buraya sık iğne yapmam lazım ama biz başlarken trabzanla başlamıştık. O yüzden tığıma doladım. Bu yuvaya batmıyorum. Bu son 2 trabzanım kalıyor. O ilkine bir trabzan, sonra zincirin tepesine ikinci trabzanımı yaptım. Evet, bu şekilde bu sıramızı da tamamlamış olduk. Şöyle göstereyim size benimkinin şeklini. Böyle oldu. Şimdi 3 zincir çekiyorum. 1 2 3 zincir çektim, çevirdim. Yuva yapacağız. Hemen bakın bu desenimin bakın 1 ve 2. trabzan arasına girerek sık iğne yapıyorum. 1 2 3 zincir. Burada 4 trabzan yapmıştık. 1 ve 2'nin arasına battım, sık iğne yaptım. Şimdi 3 ve 4'üncünün arasına batarak sık iğne yapıyorum. 3 zincir. Sıradaki desenime geçiyorum. 1 ve 2. trabzan arasındaki boşluğa girerek sık iğne. 3 zincir. 3 ve 4. trabzan arasındaki boşluğa girerek sık iğne. 3 zincir. Yine diğer desenimin 1 ve 2. trabzan arasına girerek sık iğne. 3 zincir. 3 ve 4'ün arasına girerek sık iğne ve 3 zincir. 1 ve 2'nin arasına sık iğne, 3 zincir, 3 ve 4'ün arasına girerek şöyle sık iğne, 3 zincir. Evet, bu şekilde sıranın sonuna kadar ilerleyelim. Evet, sıranın sonuna yaklaştım. En son 3 zincir çektim. 3 ve 4. trabzan arasına batarak sık iğne yapıyorum. 3 zincir. Son şöyle köşedeki zincirin tepesine batarak sık iğne yaptım. 1 2 3 zincir çevirdim. Evet, çevirdim. Şöyle buradaki trabzan sık iğnenin tepesine batarak trabzan yapalım. Tığımı doladım. Buradaki bakın hemen ilk zincir yuvası değil, ikinciye şöyle bir modelime bakayım, ondan sonra söyleyeyim. Evet, ilkini atlayalım, öyle daha düzgün oluyor kenarı. Bakın, ilk yuvaya atladım, ikinciye. Burada zaten alttaki desenin üzerine denk geliyor. Dikkat ettiyseniz buraya 5 tane trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 ve 5. Sıradaki zincir yuvasına başına dolamadan batıyorum. Tığıma doladım. Sıradaki zincir yuvasına 5 tane trabzan. 1 2 3 4 ve 5. Sıradaki yuvaya başına dolamadan batıyorum. Tığıma doladım. Sıradakine 5 trabzan. 3 4 ve 5. Sıradakine başına dolamadan batıyorum. Bu sıramız bu şekilde ilerliyor. Sıranın sonuna kadar gelelim. Evet, sıranın sonuna yaklaştım. Şöyle tığıma doladım. Bakın. Burada şöyle şuraya bir trabzan, zincirin köşesine ikinci trabzanımı yapıyorum. Şöyle bu tarafa da bakıp ne yapacağınızı anlayabilirsiniz arkadaşlar. Evet, şimdi 3 zincir çekiyorum. Parçamızı tamamladık. Şimdi alt iç boşluğu yapacağız arkadaşlar. Yani oyuntu kısmını yapacağız. Şöyle çevirdim. Bakın, bu şekilde çevirdim. Tığıma doladım. Hemen sıradaki trabzana bu şekilde batarak trabzan yapacağım. Bakın, böyle önden beline dolayarak trabzan. Tığıma doladım. Sıradakine bu şekilde batarak trabzan. Doladım. Trabzan.
Evet. Her trabzana önden beline dolayarak trabzan yapıyoruz. Ön yüzden görüntüsü bu şekilde olacak. Sıradakine trabzan. Sıradaki trabzana trabzan. Tığıma doladım. Sık iğnemi de trabzan yapacağım. Şöyle bakın, sık iğnemize de bu şekilde batarak trabzan. Sıradaki trabzana geçiyorum. Trabzan. Evet, bu sıramız bu şekilde ilerliyor. Taban kısmını yapıyoruz. Sık iğnemize de trabzan yapmayı unutmuyoruz. Bu şekilde batarak yapıyorum. Evet, sıranın sonuna kadar ilerleyelim. Görüntüsü böyle olacak. Evet, sıranın sonuna yaklaştım. Son bir tane trabzanım kaldı. Onu da batarak trabzanımı yaptım. Şöyle bir zincir çekiyorum. Bakın bu şekilde oldu görüntüsü. Bir sıra yaptık. Şimdi aynı parçadan bir tane öreceğiz ama 2 sıra yapacağız arkadaşlar. Bu trabzan sırasını şöyle yapacağız. 3 sıra 3 zincir çekip bir sıraya geçip bir sıra daha trabzan yapacağız. Evet, şöyle. Birinci parçamız tamamdır arkadaşlar. Şimdi aynı şekilde ikinci parçaya başlayalım. Nasıl yapmıştık? Şöyle kenarda dursun. 4 zincir çekiyoruz. 1 2 3 4. İlk zincire başına dolamadan batıyorum. 3 zincir, tığıma doladım. Hemen bu oluşan yuva içerisine bir dolayıp 2 defa da çektiğim toplamda baştaki zincirle birlikte 7 tane trabzan olacak. 3 oldu. 4 5 6 ve 7. 3 zincir çevirdim. Her yuvaya bakın, ilkine trabzan yaptım. Sonra her birine 2 trabzan yapıyorum. Evet, bunu yaptığımız gibi aynı şekilde yapalım. Birinci sıramızı gidelim. Sonra ikinci sıramızı da yapalım arkadaşlar. 3 zincir çekip bir üst sıraya gideceğiz, çıkacağız ve tepelerine batacağız bu şekilde. Yapalım. Sonra birleştirmeyi göstereceğim. Evet, gördüğünüz gibi ikinci parçamı da tamamladım. Alt kısmını dediğim gibi 2 sıra ördüm arkadaşlar. Evet, şimdi iki parçayı birleştireceğiz. Şöyle tersinden birleştireceğim arkadaşlar. Şöyle ikisinin de düz tarafı birbirine bakacak şekilde tutuyorum. Şöyle ikisinin de düz tarafı, yani bakın şöyle bu kıvrımlı kısım iç tarafta olacak. Şöyle tutuyorum. Burası düz kısım. Diğeri de şöyle. Bakın tersi burası. Şöyle iki parçayı üst üste yerleştirdim. 2 trabzana batarak sık iğne yapacağım. Şöyle zincirimi de saklayayım. Sık iğne yapıyorum. Sıradaki 2 trabzana birlikte batarak sık iğne yapıyorum. Hem buna hem karşıdakine. Evet. Kaydırma tekniği de yapabiliriz. Bakın bu şekilde de yapabiliriz. Böyle daha kolay gelirse bu şekilde de yapabilirsiniz. Hiç sorun olmaz. Şöyle. Evet, kaydırma tekniği daha kolay olur. Şöyle bakın. Düz taraftan görüntüsü böyle olacak. Evet, bu şekilde ilerleyelim. Ta ki karşıya kadar. Şöyle şuraya kadar gelelim. Evet, birleştirerek sonuna doğru geldim. Şöyle son zincirlerime de batıyorum. İlmeği aldım, ilmeği içinden geçirdim. Şöyle ilmeğimi genişlettim. Tersinden birleştirmiştik. Şöyle düz tarafını çeviriyorum. Şöyle bu şekil. Evet, alt taban kısmı böyle oldu. Şimdi bir turda kenar gidelim arkadaşlar. Şöyle burada bir zincir çekiyorum. Buradaki
Zincir ve trabzan arasındaki boşluğa batıyorum. İlmeği aldım, ilmeği içinden geçirdim, oraya doğru kaydım. 1 2 zincir, tığıma doladım. Şöyle sıradaki yuvaya batalım arkadaşlar. Burada kurp yapacağımız için, kurp diyorum, askı yapacağımız için orayı biraz atladım. Evet, sıradaki bakın şuraya 2 trabzan arasındaki boşluğa çakma sık iğne yapıyorum. 1 2, tığıma doladım. Sıradaki 2 trabzan arasındaki boşluğa 2 tane çakma sık iğne yapıyorum. Doladım. Sıradaki bakın buraya şöyle göstereyim arkadaşlar. Her yuvaya 2 sık iğne yaparak, 2 çakma sık iğne yaparak ilerliyorum. Doluyorum. Giriyorum, ilmeği alıyorum, tek seferde çekiyorum. Tığıma doladım. Sıradaki yuvaya, yani 2 trabzan arasındaki boşluğa 1 2 çakma sık iğne. Sıradakine 1 2 çakma sık iğne yapıyorum. İpim de telleniyor. Evet, burada sık iğne yapmışım. Bu sıraya bir tane batıyorum. Sıradaki 2 trabzan arasındaki boşluğa 1 2, sıradaki yuvaya 1 2 doladım. Sıradaki 2 trabzan arasına 1 2 doladım. Sıradakine 1 2, tığıma doladım. Başladığımız yerdeyiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 4 zincir çekmiştik. Tam ortadayız. Oraya da bir tane batıyorum. Ve diğer tarafa geçiyorum. 1 2, sıradakine 1 2. Evet, bu şekilde ilerleyelim arkadaşlar. Her sıraya 2, sık iğne yaptığımız sıraya 1. Bu şekilde devam edelim. Şöyle burada birleştirdiğimiz yere de bir tane fazla batabiliriz. Şöyle şuraya. Böyle her yuvaya 2 batarak başladığımız yere kadar gelelim. Evet, etrafına bir tur çakma sık iğne yaptım. Şimdi sonundayım. Şöyle bakın, son olarak o birleştirdiğim yere bir tane çakma sık iğne yapıyorum. İlk başlarken şöyle şuraya zincir yapmıştım. Onun tepesine batıyorum. İlmeği aldım, ilmeğin içinden geçirdim. 1 2 3 zincir. Şimdi askısını yapacağız arkadaşlar. Şöyle çevirdim, tığıma doladım. Sıradaki çakma sık iğneye trabzan yapıyorum. Sıradakine trabzan, sıradakine trabzan, zincirle birlikte 4 oldu. Sıradakine trabzan 5. Evet, şöyle bakalım arkadaşlar, 5 tane yeterli, 6 kalın oluyor. O yüzden 3 zincir çevirdim. İlk trabzan değil, ikinciye trabzan yapıyorum ve her birine bir batarak ilerliyorum. Sonra zincirin tepesine trabzan yapıyorum. Çakma sık iğne de yapabilirsiniz arkadaşlar. O şekilde de güzel oluyor. 3 zincir çevirdim. İlk trabzan değil, ikinciye trabzan yapıyorum. Bu şekilde git gel yapacağız. Şöyle. Üç zincir çevirdim. Evet. Devam edelim. Sonrasını göstereceğim. Evet, askısını da tamamladım. Ben 62 sıra olana kadar ördüm. Siz de bakarsınız arkadaşlar, çocuğun üzerine de ölçüp yapabilirsiniz. Evet, burada şöyle düzgün dursun, bu şekilde tutuyorum. Yine şöyle tersinden iki parçayı birleştireceğim. Evet, bu yan kısım gördüğünüz gibi tam ortada olacak şekilde hem buraya hem diğer parçaya batıyorum. 1
sıradakine ve alttaki parçaya 2, 3, 4, evet, sonraki zincirime ve bir sonrakine batıyorum. Bir zincir, şöyle ipimi biraz uzun bırakıp kesiyorum. Evet, böyle oldu. İçeriden ipimizi biraz yürütelim. Burada yukarıya çıkmasın diye bir zincir çekiyorum. Şöyle biraz daha yürütüp fazlasını keselim arkadaşlar. Şöyle şurayı da alayım. Tamamdır. Evet, şimdi kapağını yapacağız arkadaşlar. Bu aşamayı da tamamladık. Bu sefer sihirli halkayla, daire şeklinde olacağı için sihirli halkayla başlayacağım. Şöyle şu şekilde tutuyorum. Baş parmağımın etrafına sardım. Sol elimi aldım. Bu oluşan halkaya 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Tığıma doladım. Bir dolayıp 2 defa da çektiğim trabzan yapıyorum. Baştaki zincirle birlikte, yani ilk yaptığımız zincirle birlikte toplamda 12 tane trabzan yapalım. Evet, 12'ye tamamlayıp döneceğim. Evet, baştaki zincirle birlikte 3, 6, 9, 12 tane trabzanım oldu. Şöyle ortadaki halkamı kapatıyorum. İlk yaptığım zincirin tepesine batıyorum. İlmeği aldım, ilmeği içinden geçirdim. 1, 2, 3 zincir. Tığıma doladım. Aynı yere hemen bir trabzan yapıyorum. 2 batmış oldum. Tığıma doladım. Sıradaki trabzanın tepesine geçiyorum. 1. Aynı yere ikinci trabzanımı yapıyorum. Her trabzanın tepesine 2 trabzan yapıyorum. 1. Aynı yere 2. Sıradakine geçtim. 1. Aynı yere 2. Evet, her yuvaya 2 trabzan yaparak sıranın sonuna kadar gelelim. Evet, her trabzanın tepesine 2 trabzan yaparak devam ettim. Şu ortadaki halkamızı iyice çektirip kapatalım arkadaşlar. Şöyle iyice çektiriyorum. Ve iyice sıkılansın diye düğüm atacağım. Evet, şöyle. Tamamdır. Fazlasını kesiyorum. Evet, ikinci sıramızı tamamladık. İlk yaptığım zincirin tepesine batıyorum. İlmeği aldım, ilmeği içinden geçirdim. 3 zincir, hatta 4 zincir çekelim arkadaşlar. 4 zincir çektim, tığıma doladım. Sıradaki trabzanın tepesine trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bu sırada bir zincir, bir trabzan şeklinde ilerleyeceğim. Sıradaki trabzanın tepesine geçiyorum. Trabzan yapıyorum. Bir zincir, tığıma doladım. Sıradaki trabzanın tepesine trabzan. Bir zincir, sıradakine trabzan. Her trabzana bir tane batıyorum. Sadece arada bir zincir çekiyorum. Bir zincir, sıradakine trabzan. Bir zincir. Evet, bu şekilde sıranın sonuna kadar gelelim. Evet, sıranın sonuna geldim. Son trabzanımı yaptım. Bir zincir. İlk yaptığım trabzanın 3. zincirine batıyorum. İlmeği aldım. İlmeği içinden geçirdim. 1, 2, 3 zincir. Tığıma doladım. Buradan hemen zincir yuvasına, yani bu ikisinin arasındaki boşluğa 2 tane trabzan yapıyorum. 1, aynı yere 2. Tığıma doladım. Sıradaki zincir boşluğuna 2 trabzan. 1, aynı yere 2. Tığıma doladım. Sıradaki zincir boşluğuna 2 trabzan yapıyorum. 1, aynı yere 2. Sıradakine 1, aynı yere 2. Sıradakine 1, aynı yere 2. Her yuvaya trabzanların tepesine batmıyoruz. Yine yuvalara batıyoruz. Her yuvaya 2 trabzan yaparak sıranın sonuna kadar gelelim. Evet, sıranın sonuna geldim. Şöyle 4. sıramın.
İlk yaptığım zincirin tepesine batıyorum. İlmeği aldım, ilmeği içinden geçirdim. 1 2 3 zincir, tığıma doladım. Sıradaki trabzanın tepesine trabzan yapıyorum. Sıradakine trabzan. Her birine bir trabzan yapıyorum. Elimi sıkı tutmuyorum arkadaşlar, kasmasın. Kasma olursa arada 2 tane batabilirsiniz. Evet. Her birine bir batarak sıranın sonuna kadar gelin. Evet, ben her birine bir batarak sıranın sonuna geldim. Kasma olmadı. İlk yaptığım zincirin tepesine batıyorum. İlmeği aldım, ilmeği içinden geçirdim. Şöyle 1 2 3 zincir çektim. Bir trabzan atlıyorum. İkinciye başına dolamadan batıyorum. 1 2 3 zincir, bir trabzan atlıyorum. İkinciye başına dolamadan batıyorum. 3 zincir, bir trabzan atladım. İkinciye başına dolamadan batıyorum. 3 zincir, ikinciye başına dolamadan batıyorum. Bu şekilde yuva hazırlıyoruz. Sıranın sonuna kadar gelelim. Evet, sıranın sonuna yaklaştım. Şöyle en son 3 zincir çektim. Bir trabzan atladım. İkinciye başına dolamadan batıyorum. Burada tığıma doladım. Hemen sıradaki, bakın, ilk yaptığım yuvanın içine bir dolayıp 2 defa da çektiğim 6 tane trabzan yapıyorum. 2 3 4 5 ve 6. Hemen sıradaki yuvaya başına dolamadan batıyorum. Tığıma doladım. Sıradaki yuvaya 6 tane trabzan. 1 2 3 4 5 6. Sıradaki yuvaya başına dolamadan batıyorum. Tığıma doladım. Sıradaki yuvama 6 tane trabzan. 1 2 3 4 5 ve 6. Sıradaki yuvaya başına dolamadan batıyorum. Evet, son sıramız arkadaşlar. Etrafını bu şekilde tamamlayalım. Evet, gördüğünüz gibi etrafını tamamladım. Sonra bu araya sık iğne yaptım. Şöyle ipimi de uzun bıraktım ki dikeyim arkadaşlar. İğnemi, ipimi geçirdim. Şöyle son ilmeği içinden geçiyorum. Evet, şuradan aşağıya ineyim. Evet, dediğim gibi kapağımız hazır. Şimdi şu şekilde düz kısmının burasının olmasını istiyorum. Şöyle şu şekilde. Burası ön olacak. Şöyle yatırıyorum arkadaşlar. Şöyle biraz daha önde de yapabilirsiniz şu şekilde, ya da tam ortalıda dikebilirsiniz. Arkaya dikeceğiz arkadaşlar. Şöyle iğnem altta kalmış. Şöyle şurada nereye denk geliyorsa arkadaşlar, şöyle şuradan başlayacağım. Şöyle şu kısma kadar, şöyle şuraya kadar dikeceğim. Sonra şöyle gelip şöyle şuradan da gelip tekrar şuraya kadar gideceğim arkadaşlar. Şöyle iğne yardımıyla şöyle burası tam ortaya gelsin. Bakın. Şöyle olacak. Evet, şuradaki trabzanlara denk geliyor bu sıra. Şöyle iç kısımdan iyice sabitleyelim arkadaşlar. Buraya kadar gelelim. Buradan sonra şu şekilde, bakın, burayı da açıklık olmasın diye şöyle bu şekilde iğneyi bu şekilde batırarak dikelim. Buraya gelelim. Buradan da tekrar şöyle bu kısımdan başladığımız yere kadar gelip içeriden ipimizi sabitleyip keselim. Ben de yapıp döneceğim. Evet. Kapağını da diktim. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok hoş, çok güzel. Muntazam oldu. Buraya çıt çıt da dikebilirsiniz. İsterseniz düğme de dikebilirsiniz. Şık bir düğme de güzel olur diye düşünüyorum. Astara gerek yok ama yaptırabilirsiniz arkadaşlar. Astar da yaptırabilirsiniz. Böyle arkası da bu şekilde oldu.
Gayet boyutu da ideal oldu arkadaşlar. Şöyle muhteşem oldu. Bayramüstü kız çocuklarımız da çok sevinecek. Böyle örüp hediye de edebilirsiniz. Kızlarınıza da kullanabilirsiniz. Satış yapıyorsanız da ideal arkadaşlar. Santim olarak da vereyim. Şöyle 19 santim olmuş. Aşağıdan yukarıya, yukarıdan aşağıya da 12,5 santim arkadaşlar. Kapak genişliği de 12, 11,5, 12 santim gibi. Böyle. İnşallah anlatımdan memnun kaldığınız, beni izleyerek yaptığınız için çok çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Videolarımı beğenip paylaşırsanız, yorum yaparsanız bana destek olmuş olursunuz. Şimdi değil, ileride ölmek istiyorum derseniz kaydet butonuna basın. Daha sonra kaydettiğiniz videolar arasında bulabilirsiniz. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.